Kendinde duygusal okuryazarlığı olmayan bir yetişkinin büyüdüğünü düşünmeyin sakın. Hayatında nerede olursa olsun, ister çok sağlam adımlar atsın, ister iyi bir işi, eşi olsun, ister şu ister bu. Kişi duygusal cehalet içindeyse kimse beni onun büyümüş olduğuna ikna edemez. Büyümenin göstergesi hayatımızdaki edinimlerimiz değildir. Öyle olsaydı şu an dünyayı narsistler yönetiyor olmazdı. Narsistlerin 2-9 yaş arasında bir yerde takılı kalmış, çocuklukları çalınmış yetişkinler olduğunu söylememe gerek var mı bilemiyorum ama tam da bu yüzden şu çağda fiziksel dünyada bir şeyler elde etmek için duygusal okuryazarlık gerekmiyor. Sahip olduklarımızla bütünlüklü, tatminkar, doygun ve entegre bir hayat yaşayabilmemiz için gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi duygusal olarak körlerin böyle tatminleri yok. Asla da olmayacak. Ne acı. Duyguların yokmuş gibi yapıldığı, onaylanmadığı, duyguların sonuçları ve bedelleri olduğu evlerde çocuk en temel içsel sisteminden kopartılır. Tabii bu kopartılma hiçbir zaman gerçekleşmez çünkü bu aynı zamanda da imkansızdır. İmkanlı olsaydı zaten işimiz çok kolaydı. Büyümesi için ihtiyacı olan tek şeyden mahrum bırakılıp aynı anda da doğru seçimler yapması, mantıklı düşünmesi ve duygularını yönetmesi beklenen bu çocuk tam da bunları yapabilmesine olanak tanıyacak olan parçasına sırtını dönmek zorunda bırakılır. Hem buna zorlanır hem de bundan dolayı aldığı hasar üstünde kalır. Günün sonunda yine çocuk suçludur. Onun iş hayatı bir türlü düzene girmez. Onun evliliği biter. Onun çocukları sorunludur ve bütün bunlar yine onun suçudur. Yetiştiği fonksiyonsuz aile ortamının çok sağlıklı bireyler yetiştirmesi gerekir çünkü. Çocuk fonksiyonsuz bir yetişkine dönüştüyse maazallah. Bu da onun suçudur elbette. Çünkü aile kutsaldır. Yapılan her şey onun içindir. Yapılan her şey için hak sahibidir. Çocuğa cehennem azabının çektirildiği ama bundan zevk almasının beklendiği yerdir. Kan bağları her şeyin üstündedir. Ve içeride olan her şeyin meşrulaştırılması için yeterlidir. Çünkü kendimizden büyüğe sevgi ve saygı duymamız için ihtiyacımız olan tek şey kan bağıdır. Kan bağı varsa her türlü fonksiyonsuzluğa gösterdiğimiz dayanıklılık bizim ne kadar hayırlı bir evlat olduğumuzu belirler. Kimsenin sen kimsin, ne istiyorsun hayatından diye sormadığı yerdir fonksiyonsuz aile. Senin ancak ve ancak asimile edilmiş versiyonunla yakından ilgilenen, kazara gücünü eline alırsan senden korkanlara dönüşecek olan bireylerin olduğu yerdir fonksiyonsuz aile. Ancak kendin olmadığında yalnız bırakılmadığın yerdir. Kendin değilsen değerlisindir. Kendin olmaya çalışmanın tehlike, tehdit, isyan, uyumsuzluk olarak algılandığı yerdir. Belli doğruları olan ve mensuplarına sadece bu doğrular doğrultusunda yaşama hakkı tanıyan sistemdir fonksiyonsuz aile. Bu sistematik içinde çocuğa kendinden, doğrularından, tercihlerinden, duygularından, kim olduğundan vazgeçmesi için, kalan herkesle aynı olması için baskı yapılan yerdir fonksiyonsuz aile. Bu baskılar, bu yaptırımlar göze sokularak yapılmaz bu arada. Duygusal bedeller aba altından gösterilerek dehşete sürüklenir çocuk. Ve çocuk kendi isteyerek bunları seçmiş gibi yapmak zorundadır. Öz nefret seviyesini tavan yaptıran da bu dinamiktir. Bana yapılan dayatılmayı kendim seçmişim gibi ve bundan hoşlanıyormuşum gibi, bunun benim için en iyisi olduğuna inanmışım gibi yapmak. Bildiğim halde kendimden vazgeçiyor, kopuyor, kendime arkamı dönüyor olduğumu bildiğim halde. Bilmiyormuş gibi yapmak, bu zulmü kendime yapmaya devam etmek ve kendime yaptığım bu eziyetten zevk almaya çalışmak. Bu eziyeti iyilikmiş gibi görmeye, kendimi zorlamak, işte öze duyulan nefretin tohumlarının atıldığı yer. Sonra bir de bütün bu içsel çekişmenin sebebi olarak yine kendini görme, yine kendini suçlama.
Yapılan kötü muameleyi bildiği halde kendine kabul ettirmeye çalışmak boşa çıktığında ise yine hatalı, kırık dökük, bozuk olanın kendisi olduğunu düşünme. Annem, babam benim için en iyisini bildiklerine göre yine de bunu kendime kabullendiremiyorsam eğer, o zaman sorun bendedir. Sorun bende olmalıdır. Aksi halde ailem bana bunu dayatmazdı. Onlar daha iyi bilirler. Onlar bana zarar vermezler. Zararın en büyüğünün insan evladına bizzat kendi ailesi tarafından verildiğini daha çok ve daha iyi anlamamız gerekiyor maalesef. Kafamızı kuma gömmek bizi daha iyi hissettirmiyor. Bizi daha akılsız ve daha edilgen yapıyor. Bizi kendi irademizin gücünden mahrum bırakıyor. Bahşedilen değiştirme gücünü elimizden alıyor. Belki de daha konforlu ama daha yıkıcı, konforlu yıkıcılık. Artık biliyoruz değil mi? Hemen hepimiz sorunların kaynağının çocukluk olduğunu. Freud bunu öne sürerken bu kadar büyük bir şeyin önünü açtığını biliyor muydu acaba? Pek sanmıyorum. Çünkü zaman içinde daha çok anladık. Tüm programın orada yazıldığını, hayatları yönettiğini. Sağda solda her yerde daha çok duyuyoruz çocukluk travması diye bir şey olduğunu artık, değil mi? Fakat nedense hep böyle bir ip üstünde yürümeye çalışır gibi anlatılıyor. Kimse incinmesin. Ana babalar tetiklenmesin. Birileri tetiklensin artık. Birileri üzülsün. Birileri ne yaptığını fark etsin. Birilerinin yüzüne vurulsun ne kadar hastalıklı bir toplum olduğumuz. İlişki sorunlarımız annemizden alamadığımız sevgi yüzünden ama o da kendi annesinden alamamış. Bu zihniyetin vurdum duymazlığına inat. Anne babanın kutsallığına atacağım çiziklerle devam edeceğim en büyük hasarı verenin ebeveynler olduğunu söylemeye. Ve bunu da dolandırmadan, direkt, son derece yalın, yalansız ve şeker kaplamasız yapacağım. Politik olarak kibarlık yapma zamanlarını aştık. Artık herkesin ne kadar hasarlı olduğunu kabullenme zamanı. Ya şu an yapın bunu ya da ilerleyen dönemlerde yapmak zorunda kalın. Seçim sizin. Ve hayır efendim, bu videonun gerçeklik seviyesi benim duygularımla alakalı da değil. Bilinç seviyesi, bereket yaratma seviyesinde kalanların buraları anlaması oldukça güç. O yüzden şunu da aradan çıkararak devam edelim. Özel hayatımda buralardan geçmiş ve günün sonunda kendi ailemle sağlıklı ve gerçek ilişkiler seviyesine gelmiş bir bireyim. Çok şükür. Kolay olmadı ama oldu. Artık içimde bastırılmış öfke yok. Geriye sadece hüzün kaldı. Kişisel hayatıma değil, topluma ait bir hüzün. İlerisi için bu endişe. Bütün bir toplumun değişmez bir dirençle fonksiyonsuzluklarının arkasında durup bunları yaşatmaya çalışması. Bunu yaparken de elinden geleni yapmasına dair derin bir çaresizlik. Anne babaların kendi aldıkları hasarın aynısını kendi çocuklarına şuursuzca aktarmaları. İnsan kendine yapılanı ne güzel unutup kendinden olanı aynı yerden defalarca ne kadar da kolay incitebiliyor. İşte bu da benim lanetim. Ve işte tam da bu yüzden artık daha gerçeklerden konuşmamız gerekiyor. Daha ayakları yere basan, toplumu olduğu gibi gören, aileyi bütün toksikliğiyle ele alabilen ve bildiklerini de korkusuzca söyleyebilen insanlara ihtiyacımız var. Bu düzene çomak sokmak için yapabileceğimiz tek şey işlev bozukluklarını tüm gerçeklikleriyle, tüm acılarıyla ifşa etmek olacak. Bizler bunu yapmazsak hiçbir şey değişmeyecek çünkü. Ve bunu yaptığımızda sandığımız kadar kötü olmayacak. Sandığımız gibi ailelerimizden nefret edip tüm ilişkileri koparmamız gerekmeyecek. Bazılarımız için bu çözüm olabilir elbette. Ama hep söylediğim bir şey var. Biz oryantal toplumlar olarak
Aile konusunda hassas bir yerde duruyoruz. Diğer Batı toplumlarında işe yarayan bizde yaramayacak. İstisnalar umurumda değil. Bizlerin aile içi ilişkileri onlar gibi yönetmesini çok da mümkün bulmuyorum. Biz aile bağlarından bazı hasarlar alırken aynı zamanda da güç alan bir toplumuz. Bu yüzden genel olarak bizlerin aile ilişkilerini koparmak yerine tamir etmesi yoluna gitmesi şarttır. Aksi hal kocaman bir kurban bilincidir. Kurban bilincine giden bir evlatlık bilinci. Evlat olamayan ebeveyn de olamaz. Kendileri ebeveyn olmayı bilmeyen insanlar elbette bizi evlat yerine de koyamadılar. Bu yüzden bu sorumluluğu bir yerde elimize alıp önce birey, sonra evlat, sonra da ebeveyn olmayı becermemiz gerekiyor. Bu sıralamanın önemli olduğunu da belirtmek gerekiyor. Önce evlat olmak değil bizi kurtaracak olan, ki zaten şimdiye kadar hep önce evlat olduğumuz için olanlar oldu. Evlat olmadan önce birey olmamız gerekiyor. Çünkü birey olmadan olunan evlatlık değil, kölelik oluyor maalesef. İnsanın kendi varlığını, bireyselliğini yok sayarak yaptığı her eylem kölelikten öteye gidemiyor. Hem birey hem de evlat olmak mümkün. Köle olmadan evlatlık mümkün. Kendin olarak ebeveynlik de mümkün. Fonksiyonsuz aile dinamikleri içinde yeterince uzun zaman geçirirseniz başınıza gelecek en tehlikeli duygu sıkışmalarından biri bastırılmış öfkedir. Öfkenin nasıl bir enerji olduğundan bahsetmeyeceğim. Fakat insanın bir başka varlığa zarar verebilmesinin altında bastırılmış öfke yatar. Yani evet, olması gerektiği gibi proses edilmezse başımıza iş açar. En iyi ihtimalle kriminal olursunuz. En kötü ihtimalle terminal bir hastalığınız olur. Fonksiyonsuz aile insana her şeyden öfke duyması için bir sebep verebilir. Bu durum fonksiyonsuz aile için çocuk oyuncağıdır. Bir kere varoluşu tamamıyla bir öfke sebebidir. İnsanın en yakınlarının, en güvendiği insanların kendine bunu yapması, insanın duygu bedeninin kabul edebileceği bir durum değildir. Belki düşünce bedeninize bunu kabul ettirebilirsiniz. Hatta belki de düşüncelerinizle, düşünce gücünüzle kendinize bunun için sebepler uydurabilirsiniz. Ama kalbiniz bilir bunun doğru olmadığını. Duygu bedeniniz bağırır. Bu nasıl olabilir? Bu insanın sevdiğini iddia edebildiği birine yine kendi tarafından nasıl yapılabilir? İşte buralarda bir yerlerde öfke kabınız dolmaya başlar. Yavaş yavaş, sinsi sinsi o kap dolar. Önce yapılanlara içerlersiniz. Bütün dünyayı duygularıyla algılayan bir varlık, yani çocuk olarak ufak ufak bastırırsınız önce içerlemelerinizi. Sonra da öfkenizi ve yetişkinliğe kadar da ne hikmetse taşmaz o kap. Taşmaz çünkü bu öfke zaman içinde yavaş yavaş daha kabını doldurmadan başka bir yere boşalır. Kimseye fark ettirmeden. Öfke duyduğunuz ebeveynlerinizin gerçek sorumlu ve suçlular olduğuna kendinizi bile inandıramadan, bu öfkenin gerçek sahiplerine değil de kendinize doğru akıtmaya başlarsınız bu öfkeyi. Yavaş yavaş içe döner o öfke. Öfkelendiğiniz her şeye bir de kendinizi ekleyerek oyun devam eder sayenizde. Sessizlik yemini ettiğiniz bu aile oyununda kendi canınız pahasına korursunuz böyle gelmiş böyle gidecek olan o dinamiği. Öfkenin içe dönmüş hali zamanla beraberinde öz nefreti getirmeye başlar. Özüne duyduğun nefreti, bu durumun içinden doğru olmadığını bildiğin halde çıkamamanın getirdiği öz nefreti, öze içerlemeyi. Neden beni burada yalnız bıraktın diye kendi kendine sormaları. Gördünüz mü nasıl içe yöneldi sorgu, suçlama, yargılama?
Anne babaya verilemeyen her tepkinin içeride bir parçanıza verildiği gibi kendine yapılanın hesabını ebeveynlere soramayan çocuk böylelikle tıpkı işlevsiz ailesi gibi işlevsiz düşünce ve inanç sistemlerine giriş yapmış olur. Kendimizle ilgili ne kadar çarpık, gerçek dışı, kırıcı, ezici, düşünce ve duygu varsa hepsi fonksiyonsuz ailenin eseridir. Fonksiyonsuz aile kendinde damgalı olan bu inanç sistemlerini yeni gelen nesillere aktaramazsa var olamaz çünkü. Varlığı bu aktarıma bağlıdır. Zaten tam da bu yüzden bu zinciri kırmak da hem emek hem zaman alır. Hem dirayet hem de bir çeşit bütüne faydalı olma güdüsü içermelidir. Önce kendi soy bilincine, sonra da bütüne faydalı olma misyonu. Bu zinciri kırıp dosdoğru ebeveynlik yapmak ancak ve ancak kendi ebeveynlerimizi ve fonksiyonsuzluklarını bütün gerçekliğiyle görüp, kabul ederken de acısını çekip, kaybedilen çocukluğumuz ve esir alınmış yetişkinliğimizin yasını tutarak gerçekleşir. Bu işe yaramayan, bizi dibe sürükleyen işlevsiz inanç sistemlerini üzerimizden atmamız kolay olmaz elbette. Ne de olsa yıllar boyunca onları üzerimize giymemiz için zorlanmışızdır. Şimdi bir acıyla, tek bir hayal kırıklığıyla ya da tek bir başarısızlıkla yıllar boyunca besleyip büyüttüğümüz, alışık olduğumuz, bizi rahat ettiren fonksiyonsuzlukların sıcak kucağını bırakıp hiç bilmediğimiz soğuk denizlere yelken açmak nokta nokta ister. Bu işlevsiz düşünce ve inanç sistemlerine bazı örnekler verelim mi?